Kasım ayının soğuk bir günüydü. Ajan Egisto Ot o sabah evinden çıktı. Viyana'daki ofisine gidiyordu. Rusya'dan aldığı talimatı uygulaması için üstünde büyük bir baskı vardı. Avusturya'da yaşayan Rus muhaliflerin olduğu bir liste ona ulaştırıldı. Bu kişilere ait seyahat kayıtları, adres bilgileri ve tüm kişisel verileri toplayıp sorumlusuna teslim etmesi gerekiyordu. O an yakalanmayacağını düşündü. Ama onu dışarıdan izleyen birileri vardı. Sadece izlendiğinin farkında değildi. Yüzünde gergin ama sakin bir ifade vardı. Ofise geldiğinde arkadaşlarıyla selamlaştı. Günlük işleriyle ilgilenmeye başladı. Herkesin yemeğe çıkmasını fırsat biliyor, o anı kolluyordu. Mesai arkadaşlarının mola tekliflerini bile reddetti. O gün çok yoğun olduğu imajını çizmesi lazımdı. Herkes ona inandı. Başını kaşıyacak vakti bile yoktu belki de. Yağmur damlaları ofis camına çarparken o bir gözüyle hep açık ofis ortamını gözetledi. Arkadaşlarının çay kahve aralarıyla öğlen yemeği araları için ofisten ayrılacağı anı kolluyordu. İstediği fırsatı yakaladı. Hemen kurum bilgisayarından kendi e-postasına girdi. Kendisine siyah bir zarfta teslim edilen isimleri teker teker araştırdı. Onlara ait pasaport kayıtları, ev adresleri, telefon dökümleri, özel yazışmalarla seyahat bilgilerini topladı. Bunun için hassas verilerin bulunduğu devlet veri tabanını açması lazımdı. Buradaki verileri hızlıca dosyaladı ve kendi hesabına gönderdi. Topladığı verileri en üst isme ulaştırmak için paylaştı. Kod adı milyonlar olan Londra'daki gizli bir hücreyle de bu veriler farklı kanallardan paylaşıldı. Rus istihbarat servisleriyle yakın temastaydı. Kimsenin bunu bilmediğini düşünüyordu. Rusya'nın Avusturya'daki faaliyetleri yüzünden 6.000 kişi bir anda işsiz kaldı. Ama onun her adımını takip eden, yaptığı işleri izleyen birileri vardı. Ona bu talimatları veren aslında birim yöneticisiydi. O yüzden bir problem olmayacağını düşündü. Ama onun başını yakan aslında sığındığı bu kişisel yakınlıktan başkası da değildi. 63 yaşındaki eski Avusturya istihbarat görevlisi Egisto Ot, 20 Mayıs 2026 tarihinde Viyana'da casusluk iddiasıyla tutuklandı. Yapılan araştırmalar, Ot'un Rusya İç İstihbarat Servisi FSB ile yakın temasta olduğunu ortaya çıkardı. Avusturya'nın artık aktif olmayan Federal Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumu'ndaki görevini kötüye kullanarak ülke içindeki Rus muhaliflerin kişisel verilerini topladığı tespit edildi. İlgili kuruma BVT adı veriliyor. İçerikte bahsederken BVT olarak belirteceğiz. İçişleri Bakanlığı'na ait üst düzey bürokratların cep telefonlarını ve bir adet dizüstü bilgisayarı da Rus istihbaratına kaçırdığı kanıtlandı. Bu iş karşılığında 20.000 avro ödeme aldı. Bugün Egisto Ot'tan yola çıkarak üyesi olduğu istihbarat örgütlenmesini, karıştığı suçları ve casus şebekesini konuşacağız. GZT olarak bu videoyu hazırlamak için günlerce süren derin araştırmalar yaptık ve her detayı büyük bir titizlikle ilmek ilmek işledik. Ekran başında izlediğiniz her dakikanın arkasında nitelikli içeriği size en doğru haliyle ulaştırma gayretimiz ve yoğun bir ekip emeği var. Sizlerden 3 milyona uzanan yolculuğumuzda kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı istiyoruz. Bu videoda yer alan tüm bilgiler açık kaynaklardan erişilen dijital materyallerden oluşmaktadır. İçerik, bilgilendirme sürecini desteklemek amacıyla kurgusal bir anlatıyla hazırlanmıştır. Hazırsanız başlıyoruz. Bölüm 1. Rusya'nın ağına nasıl düştü? Onlar için ne yaptı? O, kurumsal hiyerarşi içinde bulundu. Eski iş arkadaşlıkları vasıtasıyla Rus istihbarat ağına dahil oldu. Teşkilata birlikte girdiği dostu Weiss tarafından ağa düşürüldüğünün farkında değildi. Ot'un Rusya istihbarat servisleriyle doğrudan teması ve iletişim trafiği, klasik casusluk filmlerindeki gibi bir Rus ajanının gizlice kapısını çalmasıyla başlamadı. Ot'un Rusya bağlantılı yasa dışı faaliyetleri ve veri tabanı sorgulamaları ağırlıklı olarak 2015-2021 yılları arasını kapsıyor. Ama 2017 yılına özel bir parantez açmak gerekiyor. Batılı istihbarat servisleri Ot'un kurum e-postasından kendi Gmail hesabına sürekli olarak hassas devlet verileri aktardığını fark etti. Bu dosyaların içinde ülkedeki Rus muhalifler ve Avusturya bürokrasisinde çalışan isimlere yönelik biyografik bilgiler de yer aldı. Kremlin'i ifşa eden araştırmacı gazeteciler Christo Grozev ve Roman Dobrokotov dahil 300'den fazla kişi, Rus muhalifler ve Rusya'dan kaçan eski ajanların ikametgah adresleri dahil olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeyi kendine yedekledi. Hedefteki kişilerin uçuş bilgileri,
Pasaport detayları ve Schengen bölgesi içindeki seyahat geçmişleri de Rusya'ya servis edildi. Ona ilk temas eden BVT'deki amiri ve yakın arkadaşı olan Martin Weiss oldu. O da teşkilatta uzun yıllar çalıştı. Weiss bir süre sonra görevinden ayrıldı. Firari iş adamı Jan Marsalek için çalışmaya başladı. Marsalek o günlerde Wirecard'ın yöneticisiydi. Weiss, OT'a bazı iş görevleri ve yardım talepleri getirdi. Temas başlangıçta iki eski istihbarat meslektaşının birbirine iyilik yapması maskesi altında kuruldu. Marsalek ise kendine gelen emirleri doğrudan Moskova'daki FSB merkezinden aldı. Aynı zamanda Marsalek'in İngiltere'de Bulgarlardan oluşan başka bir hücresinin daha olduğu ortaya çıktı. Rus muhaliflerin eski Rus ajanlarının ve Kremlin'i ifşa eden araştırmacı gazetecilerin adreslerini ve seyahat kayıtlarını resmi veri tabanlarından yasa dışı olarak sorgulayıp Marsalek'e iletti. Karadağ'a sığınan Dmitri Senin'i, Bellingcat ve The Insider'dan Christo Grozev gibi isimleri bu konu için örnek olarak gösterebiliriz. Grozev, Rus muhalif Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok isimli sinir gazıyla suikast dosyasını ifşa etmişti. Gazeteci Grozev'in Viyana'daki evinin adresini buldu. Bu bilgi kullanılarak Marsalek'in talimatıyla Grozev'in evine girildi. Dizüstü bilgisayarı ve USB bellekleri çalındı. Grozev güvenlik gerekçesiyle Avusturya'yı terk etmek zorunda kaldı. Viyana tarihsel olarak gazeteciler ve muhalifler için güvenli bir sığınak olarak biliniyordu. Bir Avrupa başkentinde devletin kendi istihbarat çalışanının eliyle bir gazetecinin evinin soyulması, Avrupa genelinde çalışan tüm araştırmacı gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı ve tehdit hissi oluşturdu. Marsalek sadece Avusturya'da değil, Londra'da da Orlin Rusev liderliğindeki 6 kişilik bir Bulgar casus hücresini finanse ederek Avrupa genelinde operasyonlar yürüttü. Bu ekibin kod adı Minyonlardı. Marsalek 2020'de Wirecard yolsuzluğu ortaya çıkınca Rusya'ya kaçtı. O günün parasıyla 1,9 milyar avro parayı Wirecard'ın hesabından boşaltıp kendi hesabına aktardı. Marsalek yüzünden 6.000 kişi işsiz kaldı. Tüm üst yönetim tutuklandı. Dönemin BVT Başkanı Peter Gridling, Avusturya basınına verdiği röportajlarda ve mahkemedeki tanıklığında OT hakkındaki iddiaları bizzat doğruladı. 2017 yılının Kasım ayında aralarında CIA ve MI6'in de bulunduğu batılı istihbarat teşkilatları konuyu Avusturya makamlarına bildirdiğini söyledi. Gridling, OT'u 2017 yılında Avusturya Cumhuriyeti'nin zararına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle bizzat şikayet ettim ve görevden uzaklaştırdım dedi. Ona teşkilattaki aktif görevinden el çektirdi. OT, istihbarat toplama yetkisinin elinden alınması için geçici olarak Avusturya Polis Akademisi'nde pasif bir göreve çekildi. Doğrudan memuriyetten ihraç süreci zor bir prosedür olduğu için bu yöntem izlendi. İhraç süreci başlatılsaydı belki de OT kaçabilirdi veya maske hayatını değiştirerek karıştığı suçları örtbas edebilirdi. İstihbarat operasyonları planlanırken ilk fırsatta süreci çökertme faaliyeti uygulanmayabilir. Zaman zaman şebekenin son noktasının tespit edilebilmesi için bir süreliğine işlem yapılmayabilir. Avusturyalı yetkililer de Marsalek ve OT'un ağını etkisiz hale getirmek için 2021 yılına kadar harekete geçmedi. OT'a 2015-2022 arasında yaptığı işler karşılığında zarflar içinde toplam 80.000 avro nakit ödeme yapıldı. O dönemde aylık olarak yaklaşık 4.050 avro brüt maaş alıyordu. 19 aylık maaşına karşılık geldiğini düşünebilirsiniz. Bu şebekenin üst yönetimi faaliyetleri koordine edebilmek için Telegram'ı yoğun bir şekilde kullandı. Marsalek bu yazışmalarda gerçek ismini gizleyerek Rupert T.H. takma adını tercih etti. Şebeke dijital olarak gönderilemeyecek kadar kritik devlet donanımları ve çalınan materyaller içinse uluslararası kurye ağını kullandı. OT, Avrupa Birliği hükümetlerinin gizli iletişimi için tahsis edilen kriptolu Sina-S dizüstü bilgisayarlarından ele geçirdi. İddianamedeki kayıtlara göre bu cihazı Viyana'daki damadının evine bıraktı. Marsalek, Berlin'de bulduğu 2 Bulgar kişiyi kurye olarak kullandı. Bu kişileri trenle Viyana'ya gönderdi. Kuryeler cihazı Münih ve Budapeşte üzerinden trenle kaçırarak 13 Aralık 2022'de İstanbul'a getirdi. Marsalek'in şebekesindeki kuryelerden biri bu bilgisayarı İstanbul'da teslim aldı.
Aynı gece Moskova'ya uçarak bu seyahat tamamlandı. Ot'un ele geçirdiği Avusturya İçişleri Bakanlığı yetkililerine ait 3 resmi cep telefonu da yine benzer şekilde Marsalek'in lojistik ve kurye ağı aracılığıyla fiziksel olarak Rus istihbarat uzmanlarına teslim edildi. İçindeki verilerin laboratuvarda kırılmasını sağladılar. Ot, Rusya için sadece evrak ve belge taşımakla kalmadı. Takvimleri Ağustos 2019'a alalım. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir kişi vurularak öldürüldü. Vurulan kişi Çeçen muhalif Zelimhan Kangoshvili'ydi. FSB ajanı Vadim Krasikov tarafından suikasta uğradı. Kangoshvili, 2008'deki Rusya-Gürcistan Savaşı sırasında Rusya adına çalışan casusları tespit ederek Gürcü istihbaratına bilgi veriyordu. Bu yüzden Rusya tarafından terörist ilan edildi ve arama kararı çıkarıldı. Hatta bizzat Putin tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Ona göre Kangoshvili 2004'teki Moskova metro bombalamasının faillerinden biriydi. Vadim Krasikov müebbet hapisle cezalandırıldı. Aslında biz onu yakından tanıyoruz. 2024 yılında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen büyük esir takası operasyonu kapsamında Almanya'dan teslim alındı. Rus istihbarat personelleri tarafından ülkesine götürüldü. Putin tarafından apronda sarılarak karşılandı. Kangoshvili'nin ailesi de 2025 yılının Ekim ayında Almanya'dan Gürcistan'a sınır dışı edildi. Peki Ot'un bu konuyla ilgisi ne? Her istihbarat operasyonundan sonra bir değerlendirme raporu yazılır. Bu dokümanlarda dosya bütün yönleriyle irdelenir. Hatta analizi de yapılır. İşte bu suikast hakkındaki raporu düzenleyen isim Egisto Ott'tan başkası değildi. Raporunda Rus ajanının nerede açık verdiğini, Alman polisinin ve takip sistemlerinin tetikçiyi nasıl yakaladığını analiz etti. Amacı FSB'nin Avrupa'daki gelecekteki suikast operasyonlarında aynı hataları tekrarlamasını engellemekti. Ayrıca kendi teşkilatı BVT'nin zayıf noktalarını, hangi yetkilinin hangi siyasi bağlara sahip olduğunu, kurum içinde yükselmek için kimlerle iyi geçinilmesi gerektiğini işaret eden kurumsal istihbarat raporları da hazırladı. Topladığı bazı gizli devlet verilerini Avusturya'daki aşırı sağcı milletvekili Hans-Jörg Jenewein gibi siyasi figürlere sızdırdı. Mart 2025'te sonuçlanan ilk davada Jenewein 12 ay şartlı hapis cezası aldı. Ot'un Kasım 2020'de Viyana'da gerçekleşen DAEŞ bağlantılı terör saldırısında BVT'nin saldırgan hakkındaki istihbarat uyarılarını göz ardı ettiği de ortaya çıktı. Saldırıdan kısa bir süre önce Covid-19 için tam kapanma kararı alınmıştı. 4 sivil hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Fail, Zastava M70 piyade tüfeği, Tokarev tabanca, pala ve sahte bomba yeleği kullanarak saldırıyı gerçekleştirdi. Avusturyalıların kapanmadan hemen önce en yoğun olarak sokakta bulunduğu saati seçti. Çünkü karantina yerel saatle akşam 8'de başlayıp sabah 6'da bitecekti. Bölüm 2. Ot'un üstündeki isimler nasıl çalıştı? Egisto Ot'un merkezinde bulunduğu bu casusluk şebekesi, geleneksel devlet istihbaratçılığıyla küresel finansın karanlık noktalarını birleştirdi. Bu durum çok katmanlı bir piramite benzetilebilir. Aslında Ot, bu yapının sadece tabandaki veri toplayan ve operasyon yürüten sahada kalmış ayağıydı. FSB'nin 5. dairesi Marsalek'i şebekenin başına getirdi. O, Weiss'ı teşkilat içi koordinatör olarak görevlendirdi. Weiss ise Ot'u saha elemanı olarak kullandı. FSB'nin 5. dairesi Avrupa'daki hedefler üzerine çalışan bir mekanizma olarak biliniyor. Doğrudan sahaya inmek yerine batıda deşifre olmamış üst düzey finansal aktörleri ve eski bürokratları paravan olarak kullandılar. Marsalek, FSB ile Avrupa'daki hücreler arasındaki ana koordinatördü. Rusya'dan aldığı talimatları alt kademelere aktarmaktan sorumlu oldu. Wirecard'ın dünya genelindeki finansal altyapısını istihbarat faaliyetleri için devasa bir paravan olarak kullandı. Şirket fonlarını kullanarak Avrupa genelinde gölge operasyon bütçeleri oluşturdu. Sadece Avusturya'da değil, İngiltere'de de Orlin Rusev liderliğindeki 6 kişilik Bulgar casus hücresini doğrudan parayla fonlayarak yönetti. Rusev'in İngiltere'deki Great Yarmouth kasabasında köhne bir evi vardı. Burası 2023 yılında İngiliz polisi tarafından basıldı. İçeride pasaport basım cihazı, gizli kameralar ve ses kaydediciler bulundu. Ayrıca bu sistemlerin monte edileceği çok sayıda oyuncak ayı gibi materyaller de tespit edildi. O gün polislere eşlik eden MI5 ajanları
Rusev'in cep telefonundaki telegram mesajlarının silinmediğini fark etti. Bunları kırmak için özel bir ekip oluşturuldu. Rusev'in Marsalek'le yaptığı tüm yazışmalar deşifre edildi. Martin Weiss, BVT'nin eski analiz departmanı başkanıydı. Ott'un doğrudan en üst amiriydi. Ama aynı zamanda yakın arkadaşlıkları da vardı. Weiss, Marsalek'in parası ve FSB'nin istekleri doğrultusunda Avusturya istihbaratının kurumsal imkanlarını manipüle etti. 2018'de BVT'den istifa ettikten sonra Wirecard bünyesinde çalışmaya başladı. Tabii bu çalışma hayatı kağıt üstündeydi. Ofise geldiği zaman şüphe çekmemek için şirketinin işleriyle ilgilendi. Ama casusluk yapmayı kesintisiz sürdürdü. Weiss doğrudan Marsalek'ten gelen hedef isimleri altındaki elemanı Egisto Ott'a veriyordu. Ott'un yaptığı kanun dışı sorgulamaları ve elde ettiği gizli dokümanları toparlayarak Marsalek üzerinden Moskova'ya gönderiyordu. Haziran 2020'de bu casusluk ağı deşifre olmaya başladı. Bunun üstüne Marsalek'in Avusturya'dan Belarus'a, oradan da Moskova'ya kaçabilmesi için gerekli olan özel uçuşun planlamasını yaptı. Kendisi de daha sonra Avusturya'dan Dubai'ye kaçtı. Weiss, Egisto Ott'a veri sorgulama talimatı verirken bunu doğrudan Rusya adına casusluk yapıyoruz şeklinde sunmuyordu. Eski iş arkadaşlığı ilişkilerini kullanarak bu sorgulamaları çok gizli bir resmi operasyon kılıfıyla süsledi. Mahkeme kayıtlarına göre bu işlemleri doktor operasyonu veya özel güvenlik danışmanlığı işi gibi göstererek olası şüpheleri minimuma indirmeye çalıştı. Şebeke, Avusturya yasalarındaki ve iç siyasetindeki boşluklardan sonuna kadar faydalandı. Ott ve Weiss, Rusya yanlısı politikaları savunan aşırı sağcı FPÖ partisiyle yakınlık kurdu. Bu ilişki öyle bir seviyeye geldi ki Putin'in düğününe katılarak birlikte dans ettiği Bakan Karin Knesil'in döneminde mini gölge istihbarat servisi kurma planı bile yaptılar. Bu sözde oluşum Dışişleri Bakanlığı ve BVT'den bağımsız hareket edecekti. İstihbarat literatüründe kompartımantasyon isimli bir ilke önemlidir. Buna göre operasyonda yer alan kişiler diğer birimlerden kimseyi tanımaz, görevlerini bilmez, bulundukları adresleri de öğrenemez. Ott ve Weiss'in şebekesi yakalanma riskini azaltmak için tüm hücreleri birbirinden izole etti. Kimsenin kimseden haberi yoktu. Ott veriyi Viyana'da topluyordu. Ancak bunları çalacak veya takip edecek Bulgar hücre üyelerinin kim olduğunu bile bilmiyordu. Marsalek, Londra'daki Bulgar hücreye sadece Viyana'da bir adres veriyordu ve gidip neyi almaları gerektiğini söylüyordu. Hücrelerden biri çökerse tüm faaliyetin sonlanmaması için bu yöntemi tercih etti. Bölüm 3. Deşifre olduktan sonra. Egisto Ott'un içinde bulunduğu bu devasa casusluk ağı tek bir operasyonla değil, yıllara yayılan istihbarat takipleri ve en nihayetinde İngiliz istihbaratının gerçekleştirdiği çok büyük bir dijital siber operasyon sayesinde tamamen ifşa oldu. Ağın ortaya çıkarılması 3 aşamada gerçekleşti. Batılı müttefik istihbarat servisleri Ott'un şirket e-postasından kendi hesabına belge gönderdiğini tespit etti. 2017'de Ott görevinden uzaklaştırılıp kızığa çekildi. Ancak o dönemde mahkemede kullanılabilecek nitelikte somut ve bağlayıcı kanıtlar elde edilemediği için Ott arka planda faaliyetlerine devam etti. Haziran 2020'de Wirecard'ın batmasıyla Marsalek'in Rus ajanı olduğu ortaya çıktı. O günlerde popüler olan bir firmanın birden batması herkesin dikkatini çekti. Bunun üstüne Marsalek'in tüm ticari ve kişisel bağlantıları araştırıldı. Şubat 2023'te Marsalek adına çalışan 6 kişilik Bulgar casus hücresi Londra ve Yarmouth'taki operasyonlarla çökertildi. Marsalek 19 yaşında ailesinden ayrıldı. Başarısız bir öğrencilik hayatı vardı. Ancak nasıl olduysa 2000 yılında daha 19 yaşındayken Wirecard'a teknoloji direktörü olarak katıldı. Aylık 9.000 mark maaşla işe başladı. O günlerde bu şirket sanal kumar ve yetişkin içerikler için ödeme platformu olarak biliniyordu. Marsalek'in casusluk kariyeri de pek çok muadili gibi bal tuzağına maruz bırakılarak şekillendi. Hayatı boyunca bekar yaşadı. Bal tuzağı, hedef alınan kişilerin zaaflarından yararlanarak bilgi sızdırmak, şantaj yapmak veya kontrol altına almak amacıyla kurulan bir operasyon olarak bilinir. 2013 yılında Natalya Zlobina isimli bir yetişkin içerik oyuncusuyla tanıştı. Zlobina, Özbekistan'ın Taşkent kentinde doğmuştu. Natalya sayesinde üst düzey bağlantılar kurdu. Lüks tatil yeri Saint-Tropez'den Santorini adasına kadar pek çok yeri gezdi. Yanında her zaman Natalya vardı. Marsalek o kadar güçlendi ki Wirecard için Münih'teki Rusya konsolosluğuna çok yakın bir noktadaki tarihi şatoyu ofis olarak kullandı. Marsalek ve Natalya 2013'te Çeçenistan'a gitti.
Kadirov'un Hong Kong'daki 100 milyon dolarını aklayarak Batı Avrupa finansal sistemine soktu. Kadirov ve çevresine göre ise bu para Asya'da yaptığı atçılık yatırımlarından gelmişti. Marsalek, cemiyet hayatından isimlerle bir araya geliyor, şatafatlı yemekler ve davetlerden çıkmıyordu. Öyle ki eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile de tanışmıştı bu sayede. Eski Almanya şansölyesi Merkel'in güvenlik başdanışmanı Eric Vett ve Wolfgang Schüssel'le de dirsek temasına girmişti. Ama Schüssel onunla görüşmeyi reddetti. Marsalek, 5 Mayıs 2017'de Münih'teki bir akşam yemeğinde eski Wagner şeflerinden Anatoli Karazi ile yemek yedi. Onları tanıştıran isim Natalya'dan başkası değildi. Karazi, Natalya ve Marsalek birlikte özel jete atladı ve Beyrut'a gitti. Oradan karayoluyla Suriye'ye geçtiler. O günlerde Suriye'nin başında devrik lider Esad bulunuyordu. Palmira'daki DAEŞ terör örgütü unsurlarıyla başı beladaydı. Wagner'den yardım istedi. Marsalek'in Palmira'da çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Geçmişte Rusya özel kuvvetleri olan Spetsnaz'da görev yapan, daha Putin'in özel iletişim halkasına dahil olan Petlinski ile de tanıştı. Onunla Münih'te özel bir akşam yemeği yiyecek kadar yakınlaştı. İkiliyi tanıştıran isim yine Natalya'ydı. Petlinski, Marsalek'e Rusya'nın derin dehlizlerinde dolaşma imkanı sundu. 25 Haziran 2020'deki operasyondan sonra kayıplara karıştı, bir süre saklandı. Weiss'ın ayarladığı 2 pilot ve Petlinski'nin ayarladığı sahte kimliği kullanarak Filipinlere kaçacağına dair sahte bir kaçış hikayesi çizildi. Ama o tam tersine Belarus'a uçtu. Sonrasında karayoluyla Moskova'ya gitti. Konstantin Bayazov adında Ortodoks bir sahte papaz kimliğine büründü. Marsalek, Rusya için kritik öneme sahip. Öyle ki Moskova'ya kaçtıktan hemen sonra FSB'nin himayesine girdi. Kendisine yeni bir kimlik ve hayat sunuldu. Peki Weiss'a ne oldu? 2015-2017 yılları arasında rahatsızlığı sebebiyle izne ayrıldı. Ama Marsalek'ten aldığı talimatları OT'a aktarmayı sürdürdü. Weiss 2017 yılında BVT'ye geri döndü. Sosyal Demokratların liderliğini çektiği koalisyon, Sebastian Kurz'un başkanlığında ülkeyi yönetmeye devam etti. Kurz'un ortaklarından birisi de FPÖ partisi oldu. Öyle ki bu parti İçişleri Bakanlığı'nı aldı. Dolayısıyla BVT üzerinde de nüfuz kurma imkanı kazandı. Böylece Rusya'nın BVT içindeki kapasitesi katlanarak büyüdü. Hem OT hem de Weiss kurumunun yönetiminden memnun değildi. Nisan 2017'de isimsiz mektuplar ve ihbarlar ülkedeki gazetecilerin ve savcıların posta kutularına ulaşmaya başladı. Bu şikayetlere göre gizli veriler kötüye kullanılıyordu. Kamu fonları partilerde kullanılıyordu ve büyük ölçekli yolsuzluklar yaşanıyordu. Weiss da OT'la birlikte gözaltına alındı. 2 gün nezarette tutuldu. İtirafçı olması koşuluyla serbest bırakıldı ama o bunu fırsata çevirdi ve Marsalek'in yardımıyla bulduğu ilk uçağa bindi ve Avusturya'dan kaçtı. Şu an yasa dışı işlerden elde ettiği parasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde hayatına devam ediyor. Acaba Avusturya polisinin veya savcılığının içinde hala bu şebekeyi kollayan birileri mi vardı? Bu kadar büyük bir suçlamayla tutulan bir isim nasıl serbest bırakıldı? Bu soru hakkındaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda belirtin lütfen. Marsalek o gün Bulgar ajanlarından birine şöyle yazdı. Avusturyalı adamımı Dubai'ye kaçırmayı başardım. Bu oldukça maceralı bir işti. Havaalanında onu tekrar tutuklamalarından korktum. Peki ya OTA ne oldu? 29 Mart 2024'te Şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Aynı gün Viyana'daki damadı da gözaltına alındı. Mayıs 2026 itibariyle yabancı devlet adına casusluk yapmak, devlet sırlarını ifşa etmek ve rüşvete aracılık etmekten toplam 4 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Şu an serbest durumda. Cezaevine gönderilmedi. Çünkü dava temyize taşındı. Avusturya hukuk sistemine göre ilk derece mahkemesinin verdiği karar temyiz süreci bitene kadar kesinleşmiş sayılmıyor. Teşkilattan yıllar önce uzaklaştığı için yeniden suç işlemeyeceğine yönelik kanaat geliştirildi. OT da her an izini kaybettirebilir. Sonuç olarak OT dosyası devlet kurumlarının en mahrem verilerinin dahi ticari ve siyasi çıkarlar uğruna nasıl manipüle edilebileceğini gösterdi. Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki zafiyetleri ve Rusya'nın sızma stratejisinin derinliğini ortaya çıkardı. Gelecekte Avrupa Birliği ülkeleri benzer bir sürecin yaşanmaması için yasal düzenlemelere gidebilir. Videoyu tamamladık. Egisto OT'un üyesi olduğu casusluk şebekesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve analizlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.
O, kurumsal hiyerarşi içinde bulundu. Eski iş arkadaşlıkları vasıtasıyla Rus istihbarat ağına dahil oldu. Teşkilata birlikte girdiği dostu Reis tarafından ağa düşürüldüğünün farkında değildi. Ot'un Rusya istihbarat servisleriyle doğrudan teması ve iletişim trafiği, klasik casusluk filmlerindeki gibi bir Rus ajanının gizlice kapısını çalmasıyla başlamadı.